Anne kendi dünyasında bir kutup varlıktır. Kabe topyekün kainat hakikatinin, Mekke umum beldelerin, dima bütün bir bünyenin ruhu, manası, özü ve atlası olduğu gibi anne de aile cüz-i ferdinin temeli, direği, esası ve yaratıcı kudretin de en önemli bir malzemesidir. Yuvada her şey onun etrafında döner, ona dolanır ve ona dönüşür. O ise kutup yıldızı gibi hep kendi çevresinde döner. Ve ucu gökler ötesi bir yörüngede yol alır. Evet, anneler dünyada ukbe eksenli varlıklardır. Hilkatteki rol ve istihdamlarıyla elde ettikleri mükafatları, çektikleri meşakkat ve sıkıntılarıyla gördükleri mukabele arasında tenasüpsüzlük bu gerçeğin en açık delili. Bunun böyle olduğunu anlamak için uzun boylu araştırmaya da gerek yok. Onların bir ömür boyu neler çekip, neler ekip neler biçtiklerine, neler çekip neler bulduklarına göz ucuyla bakmak bile yeter sanırım. Simaları cennetteki hurilerin yüzleri kadar uhrevi, bakışları meleklerinki kadar derin, duyguları da ruhanilerinki kadar dupdurudur annelerin. Onlar suyu, toprağı, havası ötelerden getirilmiş, mübarek bir zeminin gülleri gibi o kadar imrendirici, o kadar sevimli, o kadar büyüleyicidirler ki insan dikkatle bakabilse onlarda cismaniyeti aşan, dünya ve içindekilerini aşan, hatta kendilerini de aşan bir sihrin bulunduğuna hükmeder. Duygu ve düşünceye açık, mütecessis ruhlar, onların her zaman hisli, içli ve şefkatle köpüren dünyalarında firdevsi düşüncelerle beslenmiş en tatlı rüyaların akislerini bulur ve insani tasavvurları aşan bir zevk zemzemesine ulaşır. Biz hemen her zaman onların ikliminde geceleri ayrı bir edada, gündüzleri de başka bir üslupta sekine televünlü esintiler duyar ve gönüllerimize göklerin merhametinin, şefkatinin, şiirinin döküldüğünü hissederiz. Hissederiz de ufkumuzun bir tevi meleklerle, ruhanilerle kuşatıldığını sanırız. Kim bilir kaç defa onların gecenin koynunda menekşe renkli füsunlu çehrelerinde hilkate esas teşkil eden bir ruh ve mananın bütün zamanları ve mekanları aşıp bulunduğumuz yere sarkıtıldığını görmüş ve kökü sonsuzlukta engin bir rahmetin onların tebessüm ve teessürleriyle iç içe parıldadığını hissetmiş, muğlak, müphem fakat celbedici bir kısım sahiplerle kendimizi onların kucaklarına atmak istemişizdir. Kim bilir kaç defa kırılmış, dökülmüş, buruklaşmış, garipleşmişizdir de onların ümit ve itminan tüten o kuş yuvalarından daha sıcak, daha canlı, daha duru ve adeta tılsımlı sinelerine kendimizi salmış, onların esrarlı mırıltılarıyla hazdan hazza katlanmış ve huzurla gerinmişizdir. Onlar bizi her bağırlarına basışlarında karşılık beklemeyen birer vefa kahramanı misüllü büyülü bir hal alır. Biz de onlarla her şeyi aşabileceğimiz hissiyle bir güven ve emniyet içinde gerilir, etrafı süzer, hatta herkese meydan okuyor gibi bir tavra girer ve onlara sımsıkı sarılırdık. Anne gökler kadar derin, kusura bakmayın, ve içinde göklerin yıldızları kadar duygu ve düşüncelerin kaynaşıp köpürdüğü, köpürü lav ırmakları veya yeraltı çayları gibi şuraya buraya aktığı sırlı bir his yumağıdır. Evet, o acı tadlı kaderiyle uyumlu, sevinçlerle kederlerle barışık, beklentileri olmayan, beklentilere takılıp yavrularına gönül koymayan, tabiatı ilahi ahlaka kristalize öyle bir vefa ve şefkat abidesidir ki ne çektiği mihnetlerin mahşerdeki ter lüccesine denk gelip gırtlağına dayanması, ne de evlat vefasızlığının bir poyraz gibi esip ruhunu sarması, sarıp ona gurbetlerin en acısını yaşatması, onu dize getiremez, bu ona pes dedirtemez.
Çocuğunun parçalayıcı neşterleri altında ciğeri delik deşik edilirken bıçağı eline kaçırıp da anam diye inleyen bir kanlı katilin koluna kuzum çığlıklarıyla sarıldığı hikaye edilen bir anne ciğer üstüresini çocukluğumdan beri ne zaman anmışsam hep ürpermiş ve bu mini damladan anne şefkatinin enginliğini duymaya çalışmışımdır. Hele ebediyet ve ahirete inanan, dolayısıyla da bedeni ve cismani olduğu kadar uhrevi ve nurani, ruhani yanları da olan anneler, bunlar madde ve mananın, cisim ve ruhunun yerleşik alemine, gönülleri evlatlarına karşı tasavvurlar üstü öyle güçlü rabıtalarla sahiptirler ki, öyle güçlü rabıtalara sahiptirler. Dünya ehlince çok köklü ve güçlü kabul edilen alakalar bile ona nispeten zayıf bir gölgeden ibaret kalır. Ne var ki, imandaki sonsuzluk zevkini duymayanlara bunu anlatmak çok da kolay olmasa gerek. Evet, onlardaki samimiyetin hep böyle derin kalmasını, İhlasın kesintisiz devam etmesini ve onların kalplerinin her zaman sevgiyle coşmasını, bakışların alaka ve güven vaadiyle içimize akmasını, fena ve zeval vadilerinde yetiştikleri halde bu kadar ebedi, bu kadar maverai hislerle dolup taşmalarını anlatmak oldukça zor olsa gerek. Bir düşünün, bizim için onlar ne uzun hazırlıklar dönemi geçirmiş, ne aşılmaz zorluklara toslamış ve neleri aşmış, ne çetin hadiselerle pençeleşmiş, ne kadar hayal ve melal ile oturup kalkmış, ne hülya ve rüyalarla dolup boşalmış, ne kadar yeis ve inkisarlarla buruklaşmış, ne zorluk ve sıkıntıları göğüslemiş ve kaç türlü çileyle preslenmiş, ne sancılar çekmiş ve ne kadar inlemiş, kaç defa çığlık çığlığa ağlamış, ne kadar ağlamayı dindirmiş, kaç defa merhametle coşmuş ve kaç defa merhamete ihtiyaç hissetmiş. Hasılı bizim için ne değerli şeyler harcamış ve ne emekler sarf etmiş de sonra herhangi bir beklentiye de hiç girmemiş. Evet, bizi varlığa ermenin hemen her safhasında kucaklayan, koklayan, öpüp okşayan, teessür ve infiallerimizi yatıştırıp sıkıntılarımızı paylaşan, yemeyip yediren, giymeyip giydiren, açtığımız tokluğumuz içinde hissedip yaşayan, mutluluk ve saadetimiz anında insanüstü bir gayretle akla hayale gelmedik zorluklara katlanan, bize vücudumuzun gelişmesi, iradelerimizin kuvvetlenmesi, zekamızın incelip keskinleşmesi, ufkumuzun uhrevileşmesi yollarını gösteren, bütün bunları yaparken de açık kapalı herhangi bir beklentiye girmeyen bir varlık varsa işte o da anadır. Biz hayatımızın önemli bir bölümünü tavusların renk tüylerinden daha güzel, çiçeklerin sihirli dünyasından daha büyülü, kuş yuvalarından daha sıcak ve daha canlı, en koruyucu seralardan daha koruyucu, daha emin, onların kucaklarında, onların atmosferinde geçiririz. Evet, biz korumanın, kollamanın menşeini, heyecanını, gösterişini, hesabını, sistemini, yolunu onlarda görmüş, onlarda tanımış, onlarda duymuş, onlarda tatmışızdır. Hele ihtiyaç ve zaaflarımız, güçsüzlük, yetersizlik ve hayatın bir kısım aksilikleriyle birleşerek üzerimize çullanışında hep onlara sığınmış ve karşımıza çıkan handikapları hep onlarla aşmaya çalışmışızdır. Biz onlara sığınırken onlar da gönüllerinin bütün sıcaklığıyla bizi sinelerine basmış ve hafakan dolu gönüllerimize emniyet ve itminan üflemişlerdir. Böyle durumlarda zannediyorum hemen herkes kendi gönlünden olduğu kadar onların bakışlarından, tebessümlerinden, mimiklerinden kopup gelen bir his tufanını, bir şefkat esintisini ve sessiz bir şiiri dinler gibi olurdu. Biz onlara geçen bu hissi, bu hülyalı gün ve onlarla geçen bu hülyalı gün ve gecelerin içinde adeta hep bir saadet rüyası yaşamışızdır. Günlerin masmavi saatlerinde hayatın en tatlı namelerini, annelerin bam teli gibi ses veren sinelerinde duymuş ve şuurlarımızın ihatası ölçüsünde
herhalde gerçek mutlulukta bu olsa gerek der ve kendimizden geçerdik. Anne hilkat hadisesinin en önemli esası, insanlık dünyasının en bereketli rüknü ve bizim de gözümüzün aydınlığıdır. Biz hepimiz medyuniyetin en altından kalkılmayanını ve sorumluluğun en ağırıyla onun karşısında iki büklümüz ve şerefimiz de gökler gibi bu kamburumuzda. Annenin pırıl pırıl çeliğine su veren kaynak, meleklerin ak güvercinler gibi başına konup kalktıkları cennet şadırvanları olsa gerek. Öyle olmasaydı ruhunun ışığı hiç gözlerimizi böylesine kamaştırabilir miydi? Onun ışığı değil, gölgesi bile pervaneleri yakar. Kendi dünyamda o yüce mahiyetin tedavi ettirdiği öldüren hislerin şokunu henüz üzerimden atmış değilim. Ziyasını şimdilerde daha iyi hissediyorum. Karanlık gönüllerimizi aydınlatan sırlı bir ışık kaynağıydı. Anne ruhundaki incelikle yürekliliği at başı götüren öyle bir şefkat kahramanıdır ki, şefkati, re'feti ve zarafeti ile ele alındığında bir tüy gibi yumuşak, bir ipek gibi de ince ve zarif olmasının yanında çocuklarını koruma ve kollama hususunda bir dişi arslan gibi sert ve parçalayıcıdır. Şu gök kubbe altında ne varsa onun eli hepsinin üstündedir ve cennete giden yol onun ayaklarının altından geçer. Allah kitabında ona öyle bir ululuk ve sultanlık verilmiştir ki, yeryüzü sultanları ona nispeten liyakatsız başlarda kuru birer taştan tac olacak bu. Tacdan ibaret kalır. Zaten onun ayağının altında yerini bulamamış başlardaki tacların da kalıcı hiçbir değeri olduğu söylenemez. Ey ruhlar gibi ince, melekler kadar masum ve gökler kadar da derin, yüce ve değerli varlık. Öteler sana kıymetler üstü kıymet vermekte ve senin nazını çekmektedir. Senin ününün bestesi ta meleklerin oturup kalktığı yerlerde duyulmakta, hayatının şarkısı cennet yamaçlarında yankılanmaktadır. Sen her zaman duygu kancalarının ucu ciğerinde, din cevherinin gerdanlığını boynunda yaşadın. Biz hepimiz senin kölelerin, sen ise şefkat, vefa ve samimiyet ağıyla bizleri avlayıp esir eden taçsız bir sultansın. Eğer şu varlık aleminde her şeyin kendine göre bir ruhu, bir hayat cevheri varsa, bizim hayat cevherimiz de sen olmalısın. Allah, kıyamet sabahında seni zatının ışıklarıyla aydınlatsın. Geleceğin cennetin cuma yamaçları gibi neşeli ve vuslatın da kutlu olsun. Evet, burada diyor ki kendi dünyasına ait ayrı derinlikleriyle, ayrı hususiyetleri ve ayrı mülazalarıyla babanın müstakil bir mevzuda ele alınıp anlatılmasının lüzumunu şimdiden sadece hatırlatıp geçelim.